Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem tunus hem de tığ tekniği ile oluşan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimiz iki renkli olacak. Bu iki güzel rengi kullanacağım. İplerimin markasını görüyorsunuz zaten. Alize Superline ve ucu çengelli tığ kullanacağım arkadaşlar. 4 numara ve 1,60 milimlik tığ kullanacağım. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte denersiniz. Şimdi zaman kaybetmeden hemen yapım aşamalarına başlayalım. Önce krem ipimle zincir çekerek başlıyorum. Anlatım yapacağım için az bir miktar, çok kasmadan zincir çekeceğim. Siz de öyle yapın, alt kısmı çok kasılmasın arkadaşlar. Yapacağınız yere göre zincir sayınızı kendiniz ayarlamanız gerekecek. Bu modelden çok güzel battaniye olur, yelek, hırka, bu tür yerlerde, hatta çantada bile kullanabilirsiniz. Ben bir miktar daha zincir çekip hemen geliyorum. Yeterli miktarda zincirimi hazırladım. Şimdi modelimizin kurulumuna başlayabiliriz arkadaşlar. Tığımın üzerine ipimi alıyorum ve hemen ilk baştan saymaya başlıyorum. Şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimin içine batıyorum. Buraya önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkararak üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aldım. Yine aynı şekilde önce bir tanesini, sonra 2 2 çıkarıp üçlü trabzan. Tekrar aynı ilmeğin içerisine aynı trabzandan bir tane daha. 5 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde 5 trabzana tamamladım zincirle birlikte. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimizin içine üzerine almadan buraya bir sık iğne ile bu bölümü sabitliyoruz. Şimdi tekrardan üzerine aldım tığımın ipimi. 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimin içine geçiyorum yine. İlk başta yaptığım gibi önce 1, sonra 2, 2 şeklinde üçlü trabzanlar yapmaya başlıyorum. Aynı ilmeğin içerisine yapacağız bütün trabzanlarımızı. Önce 1, sonra 2, 2 şeklinde. Buraya da toplamda 9 tane trabzan yapacağız. 9 tane üçlü trabzan yapacağız. De sayalım, yanlışlık yapmayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzanımız oldu. Şimdi buradan tekrar hemen dibinden başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4 ve 5.'nin içine yine iniyoruz sık iğne ile. Burayı sabitliyoruz. Sonrasında yine ipimizi alıyoruz tığımızın üzerine. 1, 2, 3, 4 ve 5.'nin içerisine geçerek buraya da az önce yaptığımız gibi 9 tane, bu ilmeğin içerisine 9 tane trabzan yapacağız. Şu bölümü tekrarlayacağız arkadaşlar. Ben buraya 9 trabzanımı tamamlayayım. Devamını yine birlikte yapalım. 9 trabzanımı doldurdum. Yine yuvamın içerisine, ilmeğimin içerisine yine 1, 2, 3, 4 ve 5.'nin içerisine geçerek burayı yine sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrardan üzerine alıyoruz ve 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimizin içine geçip ilk başta yaptığımız gibi buraya yarım model kuracağız. Yani 5 tane trabzan yapacağız. İlkini yaptım. Aynı şekilde 3 kere de çıkararak yapıyoruz. İkinciyi yaptım. 3, 4 ve 5 tane. 5.'yi de yaptıktan sonra bitti. İlk başta yarım, sonda da yarım, ortalarda bütün modellerimiz oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer tunus işi sıramızın aşamasına geçiyoruz. Bu aşamayı bitirdikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Baş tarafına bir tane düğüm atarak kestim ve çıkardım ilmeğimi. Şimdi tekrar bu taraftan başlayacağız arkadaşlar. Renk değiştireceğiz. Tunus içine geçiyoruz şimdi. Bunu da bu kestiğiniz ilmekleri de şöyle buradaki zincir aralarından geçirerek yedirebilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Zaten yaptığınız yere göre de ya dikişe gider bunlar, dikiş arasında kalır, ya da kenarına herhangi bir süsleme yaparsanız orada da kaybolabilir. Şimdi
Rengimizi alalım ve baş tarafa yeniden tekrar buraya geçiyoruz arkadaşlar. Buradaki zincirimizin tepesinde bakın tek ilmekten alıyoruz. Yani 2 ilmekten birden değil, zincirimizin en üstündeki arka ilmekten alıyoruz ve şöyle renkli ipimizle çıkarıyoruz. Buraya bir tane zincirle sabitliyoruz. Şimdi yandaki ilmeğe geçiyoruz. Şu ekleme yaptığımız ipi de isterseniz arada yürüterek bir müddet kaybedebilirsiniz. Daha sonra kesersiniz. Şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum. Yine arkadan tek ilmek alıyorum arkadaşlar. Çıkarıyorum. Hemen bir sonrakine geçip yine arkadan tek ilmek alarak çıkarıyorum. 3 oldu. Yine yandakine geçiyorum. Arkadan tek ilmek alarak çıkarıyorum. 4 oldu. Yandaki trabzanımızın yine ilmeğin içinden alıyorum. Bakın sıradakinden şöyle rahat görün, göstereyim. Yine çıkardım. 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 6. ilmeğimizi şu tam ortada hani sık iğne yaptığımız ilmeğin içerisinden alıyoruz. Yine arkadan alıyoruz arkadaşlar. 6 oldu. Şimdi burada 6 ilmeğimiz oldu ve bir tane de ekleme ilmek yapacağız. Bunu da hemen şu bölümdeki trabzanlarımızın hemen ilk baştaki ilmeğinden alıyorum ve bu aldığım ilmeği kaydırma yaparak ilk ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Burada yine 6 tane ilmeğimiz oldu. Kalan 6 ilmeğimizi de 2 2 şeklinde çıkarıyorum. 2 ve 2. Sona kadar geldik. Şimdi tekrardan ilmeklerimi toplayacağım. Hemen buradaki ilmeğimi alıyorum. Şu ilk ilmeğin dibindekini değil, hemen yandakini şöyle tekrardan göstereyim. Şunu değil arkadaşlar, hemen yandakini alıp çıkarıyorum. Bir sonrakine geçip alıp çıkarıyorum. Bir sonrakine geçip alıp çıkarıyorum. 4 oldu. 5 ve 6. 6. ilmeğimi de aldım. Şimdi hemen bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Buradan ek ilmek çıkarıyoruz ve bunu kaydırma yaparak hemen baştaki ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz. İlk sırada yaptığımız gibi. Kalan ilmeklerimizi de yine 2 2 şeklinde çıkarıp geliyoruz. İkinci sıramızda tamam. Şimdi tekrardan topluyoruz ilmeklerimizi. 3 oldu. 4 5 ve 6. Buradan sıradaki ilmeğimizi alıp bunu kaydırma yaparak çıkarıyoruz. Diğerlerini 2 2 şeklinde çıkarıp sona kadar geliyoruz. 3. sıramızda tamam. Şimdi son sıramızı yapacağız. Yine ilmeklerimizi toplayalım. 3 4 5 ve 6. Ekleme yapacağımız ilmeği hemen buradan alıyoruz. Sıradaki ilmekten ve onu çıkarıyoruz. Diğerlerini 2 2. 4 sıraya tamamladık arkadaşlar. 1 şöyle 1 2 3 ve 4. Şimdi kesme yapacağız. Keseceğiz, burayı kapatacağız. Sıradaki hemen ilk baştaki ilmeğimi alıp 2 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Kesme işlemi de bu şekilde oluyor. Alıyorum, ikisini birden çıkarıyorum. Sıradakini alıp ikisini birden çıkarıyorum. Alıp ikisini birden çıkarıyorum. Bu şekilde kesme işlemimizi de tamamlıyoruz. Sona kadar geldik. Şimdi en tepedeyiz. Buradan 4 tane trabzanımızı kullandık. Ortada 5. trabzanımız var. Diğer tarafta da 4 trabzanımız kalacak. O şekilde, çünkü 9 tane trabzanımız vardı. Şimdi 5. trabzanımızın, yani tam ortadaki trabzanımıza batarak burayı kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz arkadaşlar. Bunun aynısından şimdi bu tarafa yapacağız. Bunun için de yine hemen sıradaki ilmekten başlıyoruz. Aldım.
Devam ediyorum. İlk ilmeğimizi aldık. Şimdi sıradaki ilmeğimizden yine ilmek çıkarıyoruz. 3 oldu. Sıradaki ilmeğimizden dördüncüyü çıkarıyoruz. Son trabzanın üzerindeki ilmekten beşinciyi çıkarıyorum. Altıncı ilmeğimizi her zaman buradaki sık iğne yaptığımız orta bölümdeki ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Ve kaydırma yapıp ekleme yapacağımız ilmeğimizi hemen sıradaki bir sonraki trabzan grubumuzun ilkinin içinden çıkarıyoruz. Ve bunu kaydırma yaparak ilk ilmeğin içinden çıkarıp geri kalanları az önce de yaptığımız gibi 2-2 şeklinde çıkarıp sona kadar geliyoruz. Tekrar ilmek alıyoruz, topluyoruz ilmeklerimizi. 4 oldu. Sıradakini alıyorum. 5. En sondakini alıyorum. Burası kaydırma yaptığımız için birazcık sıkı olabiliyor bu ilmek. Evet, 6 tane oldu ve kaydırma yapacağım ilmeğimi, ekleme yapacağım ilmeğimi sıradaki trabzanın üzerinden alıp kaydırma yaparak ilk ilmekten çıkarıp geriye kalanları da 2-2 şeklinde çıkararak sona kadar geliyorum. Üçüncü sırayı da yapalım birlikte. Tekrar ilmeklerimizi topluyoruz. Beş oldu. Altıncıyı alıyoruz. Ve yedinciyi yine sıradaki ilmekten alarak kaydırma yapıp ilk ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Kalan ilmeklerimizi 2-2 şeklinde çıkarıp bitiriyoruz. Üçüncü sırada bu şekilde. Şimdi tekrar ilmek toplayarak geleceğim. Dördüncü sırayı da yapacağım. Sona kadar geleyim. Devamlı kadar geldim. Yine ekleme yapacağım ilmeğimi sıradaki ilmekten alıp kaydırarak çıkarıyorum ilkini. Kalanları yine 2-2. Dördüncü sıramızda tamam. Şimdi keseceğiz. Yine sıradaki ilmeğimi aldım. İkisini birden çıkarıyorum. Aldım. İkisini birden çıkarıyorum. Sıradakini aldım. İkisini birden çıkarıyorum. Kesme işlemimizi de bu şekilde yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Yine 4 tane trabzan kullandık. Tam ortaya gelip az önce yaptığımız gibi yine kaydırma yaparak burayı sabitliyoruz ve aynı şekilde buradaki ilmekleri toplayarak yine baklava dilimimizi oluşturacağız. İlk sırayı birlikte yapalım. 4. Sondaki trabzandan alıyorum 5 ve ortadaki trabzanımdan alıyorum 6. Ekleme yapacağım ilmeğimi yine sıradaki grubun ilk trabzanından alıp hemen onu ilk baştaki ilmeğin içinden çıkarıyorum. Kalanları da 2-2 şeklinde az önceki yaptığımız gibi çıkarıyoruz. Burayı da bir öncekiler gibi tamamlayacağım arkadaşlar. Sona geldiğimizde yine birlikte olacak. Çıkarıyorum ve burada en son bir ilmeğimiz kaldı. Bitimi de bunun içerisinden yapıyoruz arkadaşlar. Yine kaydırma yöntemiyle burayı bitiriyorum sırayı ve bir zincir çekerek yine ipimizi kesiyoruz. Tekrardan bir sonraki aşamaya bu baştan başlayacağız. Kremle devam edeceğiz. Başlangıç noktamız renkli ve krem ipimizin kesiştiği nokta. Şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Bir ilmek çıkarıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu ipi yine arada yürütebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra arkadan ilmek aralarından geçirerek kaybedebilirsiniz. Şimdi 3 zincirden sonra ipimi tekrar aldım tığımın üzerine ve sıradaki ilmeğime batıyorum. Arkadan batıyorum. Tek kat alıyorum yine. Önce birini, sonra ikisini çıkarıyorum. Hepsini çıkarmıyorum. 2 tanesi kalıyor. Tekrar aldım ve sıradaki ilmeğimi yine arkadan tek kat alıyorum. Birini çıkarıyorum. Daha sonra ikisini, 3 tanesi kalıyor. Tekrar aldım ve sıradaki ilmeğime geçiyorum. Yine hep arkadan ve tek kat alıyoruz. 4 tane ilmeğim kaldı. Sonrakine geçiyorum. Önce birini, sonra ikisini çıkarıyorum. Burada zincirimizle birlikte toplamda
5 tane trabzanımız oldu. Şimdi bunların hepsini birden tek seferde çıkarıp kapatıyorum. Şimdi en tepeye geldik arkadaşlar. Şurası tam orta bölüm. Bunu da yine arkadan tek kat alarak kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Burayı da kapattık. Burayı kapattık ve bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Hemen sıradaki ilmeğe geçiyoruz. Yine arkadan tek kat. Şu bağlantı yaptığımız ilmeği isterseniz arada yine yürütebilirsiniz. Sıradaki ilmeğe geçip arkadan tek kat alıyoruz. Yine bir, daha sonra da 2 ilmek çıkarıyoruz. Diğerleri kalıyor. Yandakine geçiyoruz. Aynı işlemi 1 ve 2. Diğerleri kalıyor. Yandaki ilmeğe geçip önce 1, pardon, sonra 2. Diğerleri kalıyor arkadaşlar. Hiç ilmek atlamadan devam ediyoruz. 1 ve 2. Diğerleri kalıyor. Şimdiki sıradaki ilmeğimizi 4 tane trabzanımız oldu burada. Şimdi 5. trabzanımızı tam ortadaki ilmekten yapıyoruz. 5 tane trabzanımız oldu. Şimdi devam ediyoruz sonrakine geçerek. Hemen sıradaki ilmeğimize geçiyoruz. Bunları çıkarmıyoruz. Buraya bütün model kuracağız çünkü. Önce 1, sonra 2. Tekrar devam ediyoruz sıradakine geçerek. Önce 1, sonra 2 ilmek. Diğerleri hep tığın üzerinde kalıyor. Devam ediyoruz. 1, 2. Ve son trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda sayalım, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzanımız olmak zorunda burada. 9 trabzanı tamamladıktan sonra bunların hepsini birden çekip çıkarıyorum. Ve sabitliyorum buraya. Bu şekilde sabitledik. Şimdi yine az önceki yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Burayı kapattıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Ve en tepeye bakın, yine tepeye geldik. Tepedeki ilmeğimi alıyorum. Yine arkadan tek kat alıyorum. Kaydırma yöntemiyle burayı sabitliyorum. Devamında yine bir zincir ve buradaki ilmeklerime şu bölümü nasıl yaptıysak aynı işlemi uygulayacağım. Sıradaki ilmeğime geçiyorum. 1 ve 2. Sıradakine geçiyorum. 1 ve 2. Diğerleri kalıyor. Aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Tek tek trabzan oluşturacağım. Toplamda ilk başlangıç trabzanlarımız şu bölümdekiler 9 tane olduğu için bu bölümü de 9 tane yapmak zorundayız arkadaşlar. 9 tane trabzan yapıp toplayacağız daha sonra. Şu yarıyı geçelim birlikte. Tam ortaya geliyorum şimdi. Ortadaki ilmeğimden de yine trabzan yapıyorum. Devam ediyorum sonraki bölüme geçerek. Önce 1, sonra 2. Önce 1, sonra 2. Devam ediyorum. Önce 1, sonra 2. Önce 1, sonra 2. Şimdi yine sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzanımızı biriktirdik. Az önce yaptığımız gibi yine hepsini tek seferde çıkarıyoruz ve sabitliyoruz. Bu bölümümüz de tamam arkadaşlar. Devamında 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. En tepeye yine kaydırma yöntemiyle buraya önce bir sabitliyorum. Devamında buraya da ilk başta yaptığımız gibi yarım modelimizi kuracağız. Bir zincir çekiyorum. Buradaki 5 ilmeğimi de toplayacağım şimdi. Aynı şekilde. Yarım modelimizi de buraya kurup bu sırayı da tamamlayacağız yani. Önce 1, sonra 2. Bir ve 2. 4 oldu. Son ilmeğimin içerisine de son trabzanımı yapıyorum. 5'e tamamlıyorum burayı arkadaşlar. Daha sonrasında da hepsini birden çekiyoruz ve sabitleyip kapatıyoruz.
Sırayı bitirdikten sonra bir tane zincir çekip yine ipimizi kesiyoruz. Tekrar kremle devam edeceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu arada bu şekilde ilerliyor. Bu kez de başlangıç noktamız şu yarım modelimizin kapattığımız ilmeğin içerisi. Tam kapattığımız bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle tam kapattığımız ilmeğin içinden tığımızı geçirdik ve bir ilmek çıkardık. 1, 2 ve 3 tane zincir. 3 zinciri çektikten sonra aynı ilmeğin içine, zincir çektiğimiz ilmeğin içine ikili trabzanlar yapıyoruz. Zincirimizi de bir trabzan sayacağız yine ve toplamda bu bölümde olduğu gibi 5 tane trabzan yapacağız. İkili trabzanlar 4 oldu zincirle birlikte. Şimdi 5.'yi yapıyoruz. 5 taneyi yaptıktan sonra arkadaşlar şu orta bölümdeki ilmeğimizin içine batarak burayı kapatıyoruz. Tekrardan şu bölüme geçiyoruz. Burada yarım modelimizi önce açtık, bu sırada kapattık. Şimdi de bu açık modelimizi, bu sırada büyük modelimizi, tam modelimizi kapatacağız. Şu orta bölüme yine kapattığımız ilmeğin içerisine geçerek buraya da trabzanlar yapmaya başlıyoruz. 9 trabzanlıydı bu büyük modelimiz, tam modelimiz. Yine 9 tane trabzan yapacağız. 9 trabzanı tamamladık, kapattık burayı. Şimdi son kapatma ilmeğimizi de buradan yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarafa geçmeyin. Şu trabzanımızın olduğu yerden çıkarıp kapatıyoruz. Eşitliği sağlamak için. Şimdi buradan da diğer tarafa geçiyoruz. Yine bir sık iğne. Sık iğnemizi yaptık. Aynı şekilde buradaki kapattığımız ilmeğin içine 9 tane trabzan yapacağız. Şu bölümde olduğu gibi. Ben bu trabzanları tamamlayayım. Devamını birlikte. 9 trabzanım tamam. Yine buradaki ilmeğin içerisinden önce bir sık iğne, daha sonra da yan tarafa geçiyorum. Buraya da bir sık iğne. Şimdi yine üzerine ipimizi alıyoruz ve buradaki kapattığımız bölüme de ilk başlangıçta olduğu gibi 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 ve 5. 5 trabzanımızı yapıp bu yarım modelimizi de kapattık arkadaşlar. Bu bölümü tekrardan bir zincir çekerek ipimi kestim ve arkada yürüterek kaybettim arkadaşlar. Tekrar renkli ipimizle başlıyoruz. Şimdi şu bölümün başlangıcını, yine Tunus bölümünün başlangıcını yine göstereyim. Bu zincir bölümümüzden başlıyorduk. Zincirimizin en tepesinden ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir düğümle sabitliyoruz ve yandaki ilmeğe geçerek ilmek çıkarıyoruz. Toplamda 6 ilmek çıkarıyorduk. 7.'yi bağlamak için kullanıyorduk. 2 4 5. 6.'yı tam ortadaki sık iğneli bölümümüzden çıkarıyorduk ve bağlama ilmeğimizi de yandaki, bakın bu trabzanın, ilk trabzanımızın tepesinden çıkarıyoruz ve bunu kaydırma yöntemiyle ilk ilmeğin içinden çekiyoruz. 2 4 6 tanesi hala tığımızın üzerinde, kalanları da ikişerli olarak çıkarıyoruz. Yani şu bölümü tekrar buradan başlayıp 2 sıra krem yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde başlayıp devam edeceksiniz. Başlangıcını tekrardan göstermek istedim ki hani zorlanmayın nasıl başlayacaktık diye. Bu şekilde tekrar ilmekleri toplayıp 6 ilmeğimiz oluyor. 7.'yi buradan yan taraftan alıp bağlamak için kullanıyoruz. Kalanları da ikişerli olarak çıkarıyoruz. Model bu şekilde, aşamalar birbirinin tekrarı olarak devam edip gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu biraz daha büyüteceğim. Büyük hali nasıl oluyor, ilerledikçe nasıl görünüyor,
Hep beraber göreceğiz. Az sonra tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok tatlı, çok şık bir model. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte denersiniz ve güzel günlerde kullanırsınız bu modeli. İstediğiniz her yere de yakışacak çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle bırakalım modelimizi. Bugünlük de bu kadar diyelim. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.